Merhaba boğalar, gökyüzü gündemimize hoş geldiniz. Ekim ayı özel gökyüzü gündemindesiniz. Sevgili boğalar, Ekim ayına giriş yaparken gökyüzü sizlere özellikle günlük hayat, iş düzeni ve sağlık konularını ön plana çıkarıyor. Güneş ve Merkür'ün Terazi burcundaki hareketi günlük rutinlerinizde denge kurma, iş ortamında uyum sağlama ihtiyacını vurguluyor. Ancak Merkür'ün Jüpiter'le yaptığı kare açı planlarınızda abartılı beklentiler veya iletişim sorunları yüzünden ertelemeler getirebilir. İş ve özel hayat arasındaki dengeyi kurmanız bu dönemde oldukça önemli olacak. Venüs Başak Burcu'nda Güney Ay düğümüyle kavuşumda aşk, çocuklar ve yaratıcı projeler alanında geçmişten gelen bir karmayı tetikliyor. Eski bir aşk, geçmişten gelen bir duygu veya daha önce başlamış ama tamamlanmamış bir proje tekrar gündeme gelebilir. Fakat Kuzey Ay düğümü karşıtlığı sizden geleceğe yönelmenizi, aşk ve yaratıcılıkta yeni yollar keşfetmenizi istiyor. Mars'ın Akrep Burcu'ndaki konumu İlişkiler ve ortaklıklar alanınızı güçlendiriyor. İlişkilerde tutku yükselirken zaman zaman güç mücadeleleri de yaşanabilir. Burada önemli olan karşılıklı güveni sağlamanız ve krizleri açık iletişimle çözmenizdir. Jüpiter ise Yengeç Burcu'nda yolculuğuna devam ediyor. Sizlere zihinsel açıdan genişleme, eğitim, seyahatler ve yeni bağlantılar konusunda şans getiriyor. Lilith ile kurduğu üçgen açı özellikle iletişimde gizli kalmış gerçeklerin açığa çıkmasına aracılık edebilir. Söylenmemiş sözler, bastırılmış duygular ifade bulduğunda sizler için büyük bir özgürleşme gerçekleşecektir. Satürn ve Neptün ise Balık burcunda kavuşumda sosyal çevreniz ve dostluklarınızla ilgili önemli bir sınavı işaret ediyor. Kimler sizinle gerçekten aynı idealleri paylaşıyor, kimler sizi tüketiyor bu dönemde netleşecektir. Ve Uranüs'te Plüto arasında güçlü bir üçgen açı var. Sizlere bizzat kişisel gelişim ve hayata bakış açısınızda köklü değişimler getirecek. Siz boğalar için bu açı artık farklı düşün, farklı yaşa mesajını getiriyor. Sevgili boğalar, Ekim ayı giriş enerjileri size diyor ki günlük hayatınızı yeniden düzenleyin, ilişkilerde dengede kalın ve sosyal çevrenizde gerçekten sizi büyüten dostları seçin. O zaman hem aşkta hem işte güçlü bir dönüşüm yaşayacaksınız. Ekim ayı giriş enerjileri bu şekildeydi. Şimdi gökyüzü gündemine geçeceğim. Sevgili boğalar, Ekim ayının ilk yarısı sizler için özellikle ilişkiler, aile düzeni, iş hayatı ve sağlığınızla ilgili yoğun bir döneme işaret ediyor. Gökyüzünde ardı ardına oluşan tek kare açı kalıpları ve Koç burcundaki dolunay sizleri içsel dengenizi bulmaya davet ediyor. 1 Ekim'de ayın başında Yengeç burcundaki Jüpiter'le Oğlak burcundaki ay karşı karşıya geliyor. Terazideki Merkür ise bu ikisine kare açı yapıyor. Bu açı kalıbı sizin için yakın çevre, eğitim ve iletişim alanıyla yurt dışı hukuk, inançlar ve akademik konular arasında bir gerilim yaratıyor. Hem günlük hayatınızda yapmanız gerekenler hem de uzun vadeli hedefleriniz arasında sıkışabilirsiniz. Merkür'ün konumu iş ve sağlık alanına vurgu yaptığı için gündelik düzeninizde önemli bir karar almanız gerekir. Sağlığınıza dikkat edin bu dönemde. 4 Ekim'de Venüs Güney Ay düğümüyle kavuşuyor. Burcunuzun gezegeni Venüs. Başak'ta Güney Ay düğümüyle kavuşacak. Bu aşk, çocuklar, hobiler ya da yaratıcılıkla ilgili geçmiş kalıpları tetikliyor. Kontrol etme veya mükemmel olma ihtiyacınız, keyif almanız gereken alanlarda sizi zorlayabilir, yorabilir. Bu dönemde aşk ilişkilerinizde fazla eleştirel davranmamaya dikkat edin. Koç burcundaki Kiron'un etkisiyle bilinçaltınızdan gelen eski yaralar da tetiklenebilir. Burada şifa akışta olmayı öğrenmekten geçiyor. 6 Ekim'de Merkür Akrep burcuna geçiyor. İlişkilerinizde iletişim daha derinleşiyor. Partnerinizle, iş ortağınızla ya da yakın çevrenizdeki kişilerle yüzleşmeler yaşayabilirsiniz. Stratejik konuşmalar yapmak, perde arkasındaki gerçekleri öğrenmek için güçlü bir dönem. İlişkilerde dürüstlük ve açık sözlülük sizi ileriye taşıyacaktır. 7 Ekim'de Koç burcunda bir dolunayımız var.
En kritik anlardan biri bu ayın. Bu dolunay sizin bilinçaltı ruhsal alanınızda etkili olacak. Geçmişte bastırdığınız bir duygu, bitiremediğiniz bir konu, belki de gizli kalmış bir mesele gündeme gelebilir. Bu dolunay size bırakma dersi veriyor. Artık size hizmet etmeyen bir alışkanlığı, gizli bir korkuyu ya da sizi tüketen bir bağı, bir kişiyi sonlandırabilirsiniz. Ruhsal çalışmalar, terapi, meditasyon bu süreçte size çok iyi gelir. 11 Ekim'de Venüs, Başak Burcu'ndaki Venüs, Balık Burcu'ndaki Satürn'e karşı karşıya geliyorlar. Bu etki sosyal çevreniz ile aşk ve çocuklarla ilgili alan arasında bir test getiriyor. Arkadaşlık ilişkilerinizde sorumluluklar, gruplarla olan bağlar ve geleceğe dair planlarınız sorgulanabilir. Bu dönemde beni gerçekten destekleyen çevre kim? Var mı böyle bir arkadaşım? Sorusunu sormanız çok değerli. Aynı günlerde Yengeç'teki Jüpiter'in Koç'taki Kiron'a kare yapması, yakın çevrenizden veya kardeşlerinizden gelen bir konunun içsel yaralarınızı tetikleyebileceğini gösteriyor. Duygularınızı bastırmak yerine ifade etmeyi öğrenmelisiniz. 12 Ekim'de yine bir tek kare açı kalıbı oluşuyor. Ay İkizler Burcu'nda Venüs ve Satürn karşıtlığına kare yapıyor. Bu etki özellikle para, değerler ve özdeğer temalarını öne çıkarıyor. Gelir gider dengenizi gözden geçirmek, gereksiz harcamaları kısmak için kritik bir gün. Aynı zamanda ilişkilerde ben değerliyim demeyi öğrenmeniz gerekiyor. Sevgili boğalar, Ekim'in ilk yarısı sizler için içsel yüzleşme, ilişkilerde denge ve finansal düzenleme zamanı. Aşk hayatınızda eleştiriyi azaltıp daha çok akışta olmanız, sosyal çevrenizi yeniden gözden geçirmeniz önemli olacak. Koç dolunayı size ruhsal olarak büyük bir bırakma fırsatı sunacak. İçsel yüklerinizden özgürleşirseniz önünüzdeki süreçte çok daha sağlam adımlar atabileceksiniz. 14 Ekim'de gökyüzünde oluşan güçlü açı kalıpları var. Sizlerin özellikle günlük yaşamınız, iş ortamınız ve sağlığınız üzerinde etkili olacak. Venüs Terazi burcuna geçiş yapıyor. Bununla birlikte iş hayatınızda uyum arayışınız artıyor. Çalışma koşullarınızı düzenlemek, daha esnek ve dengeli bir ortam yaratmak istiyorsunuz. Ancak Venüs'ün Koç burcundaki retro Neptün'e yaptığı karşıtlık kulisler, gizli niyetler ya da perde arkasına dönen işler konusunda sizi uyarıyor. Göründüğü kadar net olmayan durumlarla karşılaşabilirsiniz. İş arkadaşlarınız ya da günlük ilişkilerinizde bir sis perdesi hissedebilirsiniz. Ay ve Jüpiter'in Yengeç burcundaki kavuşumu iletişim trafiğinizi hızlandırıyor. Yakın çevreniz, kardeşler ya da akrabalarla ilgili gelişmeler gündeme gelebilir. Fakat Terazi'deki Güneş, Koç'taki Retro Kiron arasındaki kareler bu iletişimde geçmişten gelen kırgınlıkların yeniden tetiklenebileceğini gösteriyor. Söylenen sözler yaralara dokunabilir. Bu dönemde daha dikkatli bir dil kullanmanız gerekebilir. Gökyüzünde Venüs, Uranüs, Plüton arasında oluşan büyük bir hava üçgeni de var aynı anda. Sizlere özellikle kariyer, hedefler ve maddi kazançlar alanında yeni açılımlar getirecek. Daha özgür bir iş tarzı yaratmak, kendinizi farklı bir şekilde ifade etmek için güçlü destekler alıyorsunuz. Plüton'un durağanlığı bu dönemde atacağınız adımların uzun vadeli dönüşümlere yol açacağını gösteriyor. Ve bu tabloya Venüs-Neptün karşıtlığı da eklendiğinde gökyüzünde bir uçurtma açı kalıbı oluyor. Bu kalıp sizlere büyük bir mesaj getiriyor. Kariyeriniz ve iş hayatınızda hayal ile gerçeği ayırmayı başarırsanız önünüzdeki yepyeni fırsatları da kucak açacaksınız. Yanılsamalar çözüldüğünde hem işinizde hem de ilişkilerinizde daha kalıcı, daha sağlam bir zemin kurabilirsiniz. 14 Ekim sizlere özellikle iş hayatı, günlük düzen ve ilişkilerde gerçeklerle yüzleşme fırsatı getiriyor. Bu dönemde sezgilerinize güvenin ama aynı zamanda ayaklarınızı yere sağlam basın. Gerçeği gördüğünüzde büyük bir özgürleşme ve kalıcı dönüşüm sizi bekliyor olacak. Sevgili boğalar, Ekim ayının ikinci yarısı sizlere iş hayatı, ilişkiler ve günlük düzen alanında oldukça güçlü dönüşümler getiriyor. Gökyüzü sizi hem özel hayatınızda hem de iş ilişkilerinizde yeni bir denge kurmaya davet ediyor.
17 Ekim'de Terazi burcundaki Güneş, Koç burcundaki retrokronla karşıtlık yaparken Yengeç'teki Jüpiter devreye giriyor ve güçlü bir tek kare açı kalıbı yapıyor. Sizler için bu etki iş ve sağlık alanınızda önemli vurgular yapıyor. İş hayatınız, günlük düzeniniz ya da sağlığınızla ilgili eski yaralar açığa çıkabilir. Jüpiter'in kare açısı iletişim ve yakın çevre ilişkilerinde abartılı tepkiler getirebilir. Bu dönemde detaylarda boğulmak yerine büyük resmi görmeniz önemli. 20 Ekim'de Merkür ve Mars Akrep burcunda kavuşuyor. Bu kavuşum tam da sizin ilişki ve ortaklık evinizde gerçekleşiyor. Eşinizle, partnerinizle veya iş ortaklarınızla sert tartışmalara açık bir dönemdesiniz. Söyledikleriniz karşı taraf üzerinde büyük etki bırakabilir. Aynı zamanda ilişkilerde uzun süredir bastırılmış konular masaya yatırılabilir. Açık ve net konuşmak dönüştürücü olabilir ama öfkeyi kontrol etmek şart. 21 Ekim'de Terazi burcunda bir yeni ayımız var. Bu yeni ay iş hayatınız, günlük düzeniniz ve sağlığınız konusunda yeni başlangıçlara işaret ediyor. Diyet, spor ya da çalışma düzeninizde köklü kararlar alabilirsiniz. Ayrıca Merkür ve Mars'ın ay düğümleriyle kurduğu olumlu açı bu başlangıçların kader yönünüzü derinden etkileyeceğini gösteriyor. Bu dönemde yaptığınız seçimler uzun vadeli olacaktır. 23 Ekim'de Güneş Akrep burcuna geçiyor. Önümüzdeki bir ay boyunca odağınız tamamen ilişkiler ve ortaklıklar olacak. Bu alanda gizli kalan konular, güç mücadeleleri ve dönüşüm ihtiyacı ortaya çıkabilir. 24 Ekim'de Güneş Kova burcundaki Plüto'yla hep de durağan pozisyonda Plüto kare açı yapıyor. Kariyer ve ilişkiler arasında güçlü bir çatışma gündeme gelebilir. Fakat aynı gün Mars, Merkür ve Lilith'in Akrep'te birleşip Jüpiter ve Retro Satürn'de büyük bir su üçgeni oluşturması da var. Sizlere bu ilişkilerde büyük şifa ve anlayış da getirebilir. Yani hem bir taraftan çatışma var ama bu çatışmayla birbirinizi daha iyi anlama, şifalanma ve anlayış da olabilir. Bu etki krizlerin aslında sizi ruhsal olarak büyüten bir fırsat olduğunu gösteriyor. 25 Ekim'de ay düğümleri ve ay arasında tek kare bir açı kalıbı oluşuyor. Bu etki aşk hayatınız, arkadaş çevreniz ve hayalleriniz arasında bir gerilim yaratacaktır. Burada dengeyi sağlamak için aşırı mantıksal detaylara değil, kalbinizin sesine güvenmeniz gerekiyor. 29 Ekim'de Merkür Yay burcuna geçiyor. Uranüs'e karşıtlık yapıyor. Ortak finansal borçlar, miras ya da eşin gelirleri ile ilgili ani haberler gündeme gelebilir. Maddi konularda beklenmedik gelişmeler sizi hızlı kararlar almaya zorlayabilir. Aynı gün Güneş ve Ay arasındaki kare açı içsel huzursuzluk ve duygusal iniş çıkışları da tetikleyebilir. Sevgili boğalar, bu dönem sizlere şunu söylüyor: zor bir Ekim ayı. İlişkiler ve iş hayatınızda yüzleşmekten kaçtığınız konular artık gündeme gelecek. Yani bırakın krizler sizi dönüştürsün. Yeni düzenler kurarak hem ilişkilerinizde hem de sağlığınızda kalıcı adımlar atabilirsiniz. Verimli ve mutlu bir ay geçirmenizi diliyorum. Sevgiyle kalın.